Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmada yapacağımız askılı bluzimizin bitmiş halini göstermek istedim. İplerimiz 50 gramdı. 5 tane kullandım. Yani 250 gram ipten çıktı. Şiş numaramda 4,5. Bu şekilde ön ve arka sayım aynı. Yaka kesmesi, kol kesmesi bütün sayıları aynı şekilde yaptım. Hem önden hem arkadan şu şekilde. Ve beden olarak da medium large beden çok rahatlıkla kullanacaktır. Bunu büyütmek, küçültmek isteyen arkadaşlar için şimdi şurada kısaca bir bilgi vereyim. Ön kısım zaten hep kesilerek gidecek. Fazla sayıları şu kol tarafında biraz daha fazla keserek fazla olan sayılarını yok edebilirler. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizlerle Fibra Natura koton but ipinden %100 organik koton ip. Renk numarası da 41 178. Hatta ben size şuradan metrajını da göstereyim. 50 gram ve 105 metre uzunluğunda iplerimiz. Şiş numaramda 4,5. Şimdi önümüzde yaz geliyor. Yaz için böyle askılı bir bluz çalışması yapacağız. Ben düz olarak ördüm ama istediğiniz örnek kullanabilirsiniz. Örgümüze 99 ilmek başladım. Dümdüz ördüm arkadaşlar. Yani hiç örnek koymadan arka tarafı ters, ön tarafı düz. Şimdi burada santim olarak da vereyim kaç santim ördüğümü. 32 santim kadar ördüm. Bu boy uzunluğu tamamen size kalmış arkadaşlar. Yani şurada daha fazla lastik, ben 7 sıra bir ters bir düz lastik yaptım ama daha da uzun yapabilirsiniz, daha kısa yapabilirsiniz. Yani istediğiniz örnekte kurabilirsiniz. 99 ilmeği 32 santim olana kadar ördüm. Bu ön hazırlığı yaptım ki kol ayrım yerleri ve yaka ayrım yeri oldukça uzun olacak. Bu kısma kadar böyle hazırlayalım. Daha sonra şimdi önce kol kenarlarına hem sağa hem sola hem lastik koyacağız hem de kol kesimine başlayacağız. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeğim düz. Üçüncü ilmeğim ters. Dördüncü ilmeğim düz. Beşinci ilmeğim ters. Altıncı ilmeğim düz. Yedinci ilmeğim ters. Şimdi sağ tarafa 7 tane lastik kurduk. Daha sonra hemen yanından kesmeye başlıyoruz. 7 lastikten sonra 8 ve 9. ilmeklerimizi şöyle sağa doğru kesiyorum. Birinci kesmemizi yapmış olduk. Şimdi devam ediyorum. Sol tarafta 9 ilmeğimiz kalana kadar aradaki bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Sıranın sonunda 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimiz kaldı. Burada önce kesmeyle başlayacağız. Şuradaki 8. ve 9. ilmeği yine keseceğiz. Fakat bu tarafta şu 2 ilmeği şöyle düzelterek kesiyorum. İkisini birlikte alarak
Kesmemi yaptım. İpimi çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Sol başa da 7 tane lastiğimizi kurduk. Arka taraflarda gelirken sadece baştaki ve sondaki 7 ilmeğimiz lastik, diğer taraflarımız ters örgü olarak yapılacak. Şimdi ilk ilmeğimi yine boşalıyorum. Boşaldım. İkinci ilmeğim bu yönde ters. 2 3 4 5 6 7 ilmeğim lastik olarak ördüm. Aradaki bütün ilmeklerimi bu sıra ters olarak gidiyorum. Kesmelerimiz sadece ön yüzde olacak. Arka tarafta sadece dediğim gibi baştaki ve sondaki 7 ilmek lastik. Aradaki diğer bütün ilmeklerimiz ters örgü. Evet, 7 ilmek lastiğimizi bir düz bir ters olarak örüyoruz. Tekrar ön yüze geldik. Önce 7 ilmek lastiğimizi örüyoruz. Kesmemiz 8 ve 9. ilmekler olacak. İlk ilmeği yine boşaldım. 2 3 4 5 6 7 7 ilmek ördükten sonra yanındaki 8 ve 9. ilmeği birlikte alarak kesmemi yapıyorum. İkinci kesmemizi yaptık. Devam ediyorum. Sıranın sonunda 7 ilmek lastik, ondan önceki 2 ilmeği keseceğiz. Yine buraya sol tarafa keseceğimiz için ilmekleri düzelttim. İkisini bir aldım ve 7 tane lastiğimi örüyorum. Arka tarafta dediğim gibi sadece 7 tane lastiği örüp ilk ilmeği boşalıyorum. İki, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek lastik ördükten sonra aradaki bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Arka taraflarda kesme yapmıyoruz. Hep arka tarafı ters örgü olarak sıranın başına kadar gidiyoruz. Sıranın başındaki 7 ilmeği de lastik olarak öreceğiz ve bu sırayı tamamlayacağız. Tekrar ön yüze geldik. 1 2 3 4 5 6
7 ilmek lastik olarak ördüm, bir ters bir düz. 8 ve 9. ilmeği şöyle sağa doğru ikisini birlikte alarak kesiyorum ve devam ediyorum. Sol tarafta da 9 ilmeğimiz kaldığı zaman buradaki 7 ilmeğimiz lastik. 2 ilmeği şu şekilde düzeltiyorum. İkisini bir alıp kesmeyi yapıyorum. Daha sonra 7 ilmekte bir ters bir düz lastik olarak örüyorum. Üçüncü kesmemizde tamamlamış olduk. Üç ilmek sağda, 3 ilmek solda kestik. Şimdi bunun gibi her ön yüze geldiğimizde birer ilmek keserek 7 kere kesme yapacağız. Yani 3 taneyi tamamladık. Bir 4 tane daha keselim. 7 ilmek sağda, 7 ilmek de solda kesmiş olalım. Her ön yüzde 7 tane sağ tarafta, 7 tane de sol tarafta kesme yaptık. Yani 14 ilmeğimiz eksildi. 99 ilmeğimiz vardı. Şu anda şişimizde 85 tane ilmeğimiz var. 42 sağda, 42 solda, tam bir tane de şu ortada ilmeğimiz var. Burası tam ayrım yapacağımız nokta. Şimdi 8. kesmeye geldiğimizde yakaya 7 ilmek lastik olarak ayırmak için böyle 7 ilmeği lastik yapacağız. Şimdi 8. kesmemizi yapıyoruz. Önce 7 tane lastik ilmeğimizi örelim. Sekizinci kesmeyi yaptım. Şimdi orta noktada 7 ilmeğimiz, pardon, 8 ilmeğimiz kalana kadar devam ediyoruz. Şurası tam bir ilmeği ikisini beraber keserek orta noktaya ayıracağız. 2, 4, 6, 7. 7 ilmek lastik olarak kuruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ilmeğimi tam ortadaki ilmekle beraber alarak örgümüzü ayırmış olduk. Diğer tarafta 42 ilmek. Bu tarafta da bir tane burada kestiğimiz için 41 ilmek kaldı. Şimdi geri dönüyorum. Artık sol tarafı hiç örmeyeceğiz. Bu tarafı bitireceğiz. Sağ tarafı bitireceğiz. Daha sonra diğer tarafı yapacağız. Başta 7 ilmek lastiğimizi örüyoruz. İlk ilmeği yine boşa aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Sondaki 7 ilmek lastiğe kadar aradaki ilmekler hep ters örülecek. Evet, artık örgümüzü ayırmış olduk arkadaşlar. Kol tarafına 8 tane kesme yaptık. Ön tarafta da 7 ilmek lastiğimizi oturttuk. Artık bundan sonra yaka tarafında her sıra buradaki ilmeklerimiz bitene kadar yaka tarafı her sıra kesilerek devam edecek. Kol tarafında da şimdi birkaç tane daha 2 sırada bir keseceğiz. Yani bir sıra boş gidip geleceğiz, bir sıra kesme yapacağız. Bir sıra boş gidip geleceğiz, kesme yapacağız. Şimdi yakanın ilk kesmesini yaptığımız sırada burada kesme yapmadan devam ediyoruz. Yedi ilmek lastiğimizi örelim. Şimdi devam ediyorum. Yakada 9 ilmek kalana kadar yaka tarafında bu aradaki ilmekleri düz örüyorum. İşareticimiz de düştü ama ayırdığımız yer belli. Şimdi 2, 4, 6, 8 ve 9 ilmeğimiz kaldı. Yine buradaki 2 ilmeği şöyle düzelterek kesiyorum. Ve 7 ilmek lastik örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arka taraflarında hiç kesme yok arkadaşlar. İlmekleri gördüğümüz gibi örelim. Bütün kesmelerimiz hep ön yüzde olacak. Tekrar ön yüze geldik. Bir sıra önce kesme yapmamıştık. Bu sıra kesme yapıyoruz. Buradaki 2 ilmeği birlikte aldım. Devam ediyorum. Şimdi yaka tarafının da ikinci kesmesini yapacağız. Yine 9 ilmeğimiz kalana kadar aradaki ilmekleri örüyorum. İlmeklerimi düzeltip kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6
ve 7. Bir sıra kesmeden gittik geldik. Bu sıra kesme yaptık. Şimdi tekrar arka tarafını geldikten sonra ön yüzde kolda kesme yapmayacağız ama yaka tarafı her sıra devam edecek kesmemiz. Bir sırada şimdi onu da boş gidip gelelim. Buradaki ikinci kesmeyi yapalım. Arada bir sıra hiç kesme, kol tarafında hiç kesme yapmadan devam ettim. Yakada kesme yaptım. Şimdi yine ön yüzdeyiz. Burada iki sırada bir kestiğimiz ikinci ilmeği kesmesini yapacağız. Tekrar ikisini birlikte aldım. Kesmeyi yaptım, devam ediyorum. Yaka tarafında da dördüncü kesmeyi yapmış olacağız. Bu aralar düz örgü olduğu için arkadaşlar yani direkt devam ediyorum. Bakın 1, 2, 3 şu anda da dördüncü kesmemizi yapıyoruz. Tekrar ön yüze geldiğimiz zaman arada hiç kesme, kol tarafında kesme yapmadan devam edeceğiz. Yakada yine kesme yapacağız. Bir sonraki sıra yine buradaki bakın bir iki tane kestik. Üçüncü kesmeyi yapıyoruz. Yani bu 8 taneden sonra arkadaşlar 8 tane kesmeyi yaptıktan sonra aralarda bir sıra kesme yapmadan gidip geliyoruz. Daha sonra kesme yapıyoruz. Şimdi ön yüze gelelim. Bu sıra direkt öreceğiz. Sadece yakada kesme yapacağız. Tekrar ön yüze geldik. Burada 1, 2, 3, 4, 5. kesmeyi yaptık. Şimdi 6. kesmedeyiz. Kol tarafında yine kesme yapacağız. Bir alt sırada boş gidip gelmiştik. Bu sırada da kesmeyi yapıyorum. Bu da kol tarafındaki artık son kesmemiz. Yani 8 tane aşağıda yaptık. 3 kere de 2 sırada 1 yaptık. Toplamda kol tarafında 11 tane kesmemizi yapmış olduk. Şimdi yaka tarafına gidelim. Göstereceğim arkadaşlar. Yaka tarafının 6. kesmesini yapıyoruz. Artık kol tarafında daha fazla kesme yapmayacağız. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Şimdi buradaki 8. koldaki 7 taneyi kestik. 8. kesmemizi yaparken ön ortada 7 ilmek lastiğimizi oturttuk. Tekrar sıra başına geldiğimiz zaman hiç kolda kesme yapmadan yakada bir ilmek kestik. Daha sonra 2 sırada bir kol tarafında kestik. Yani yakanın 2., 4. ve 6. kesmelerinde kol tarafında da kesme yaptık.
Artık bu tarafta hiç kesme yapmayacağım. Daha doğrusu yakam uzarsa bir iki tane de sonlara doğru yapabilirim. Şimdi bu tarafta hiç kesme yapmadan ebatına bakarak, yani şu kol evin uzunluğuna bakarak devam edeceğiz. Yaka tarafı da her sıra artık keserek devam ediyor arkadaşlar. Yani V'miz oluşana kadar bu yaka tarafını her sıra keseceğiz. Şimdi birkaç sıra böyle devam edelim. Dediğim gibi gerekirse kol tarafından bir iki ilmek daha kesebiliriz. Şimdi ben yakayı her sıra keserek geldim. Sadece iki ilmeğim kaldı. Önce 7 tane kenar lastiğimi örüyorum. Ve kalan aradaki iki ilmeğimi de yine şöyle düzelterek kesiyorum. Bir tane düze, yani iki ilmeği kestik, arada bir tane düz ilmek oldu. Şimdi yaka tarafındaki 7 ilmek lastiğimizi de örüyoruz. Toplamda şişimizde 15 tane ilmeğimiz kaldı. Ben tekrar ilave kol tarafından hiç kesme yapmadım. Şöyle bir size göstermek istiyorum. Kol tarafında 8 tane peş peşe kestik. 8.'yi keserken yakaya da lastik olarak kurduk 7 ilmeği. Daha sonra iki sırada bir 3 tane daha kestik. Yani burada toplamda 11 tane kesme yaptım. Yaka tarafında da her sıra keserek, hatta sayayım size: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Pardon arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve bir tane de şimdi kestik. 23 tane kesmemiz oldu. Şişimizde de 15 ilmeğimiz kaldı. Bu 15 ilmeği şimdi ben bir 7-8 sıra kadar öreceğim. Daha sonra kesmeden şişimde bırakacağım. Şimdi burayı, bütün ilmeklerim bir ters bir düz oldu. Bu birinci sıram kesmeden sonra. Tekrar bir ters bir düz olarak birkaç sıra şu yükselti verelim buraya. 15 ilmeği 8 sıra kadar ördüm ve burada bıraktım. Parçanın birini örerken ve ipi kesiyorum. Şimdi parçanın birini örerken mesela diğer parçada buradaki ipini daha uzun bırakın. Çünkü burayı birebir ekleyeceğiz. Şimdi diğer tarafa başlayacağız. Şöyle arkaya ipimi sabitledim. Bir tane düğüm attım. Direkt buradan başlarsak bu arada bir böyle açıklık oluyor. Onun için tığımla şu sonda bir kesme yapmıştık. Tam onun orta noktasına giriyorum. Buradan şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Ki bu ara şöyle bitişik dursun diye. Burası sizi rahatsız ederse arkadaşlar başka bir şişe de alabilirsiniz. Yine yakanın bu kenarında 7 tane önce lastik olarak kuracağız.
Fazladan bir ilmek çıkarmıştık. Onun için bu ikisini yine birlikte alıyorum. 1. Tersle başladım. İkinci ilmeğim düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Ve ters. 2, 4, 6, 7 tane lastiğimiz var. Aradaki ilmeklerimizi düz örüyoruz. Kol kenarına geldiğimiz zaman bu tarafında 8. kesmesini yaptım. Bundan sonra kol tarafında 2 sırada bir kesme yapacağız. Yani 3 tane daha kesme yapacağız ama bir sıra keseceğiz. Bir sıra kesmeden devam edeceğiz. Aynı diğer taraftaki gibi. Şimdi arka tarafını normal örerek gelelim. Ön yüze geldik. Başta ve sonda 7'şer ilmeğimiz lastik. Bu ilk ördüğümüz sırada kesme yapmamıştık. Bundan sonra yakanın artık bu 8. ve 9. ilmeklerini hep keserek bitimine kadar keserek devam edecek. Şimdi 7 ilmek lastiğimizi örelim. Yedi. 8. ve 9. ilmeği şöyle sağa doğru kesiyorum ve devam ediyorum. Kol tarafında bu sıra kesme yapmayacağız. Tekrar sıranın başına gelelim. Tekrar ön yüze geldik. Yaka tarafının 2. kesmesini yapacağız. Önce 7 ilmeğimizi yine örüyoruz. Yanındaki 8 ve 9. ilmeği birlikte alarak kesmeyi yaptık. Şimdi devam ediyorum. Kol tarafında da bu sıra bir tane kesme yapacağız. Bir tane kesmeyi yaptım. 7 ilmek lastiğimi örüyorum. Tekrar ön tarafa geldik. Şimdi aynı diğer taraf gibi burada da her sıra keserek 23 tane kesme bu tarafta olacak. Kol tarafında 8 taneden sonra bir sıra kesmedik. Bir sıra kestik. Bir sıra kesmeyip bir sıra keseceğiz. Bir sıra kesmeyip bir sıra keserek 3 tane de 2 sırada bir kesme yaparak kol tarafında da 11 kesmemiz olacak. Aynı şekilde diğer tarafının aynısını yapacağız. Parçayı diğer tarafta 8 sıra örerek bitirdim. Şimdi aynı sayılarda kesimleri de aynı olarak bir parça daha ördüm. Şimdi buna eklemesini yapacağız, iki parçayı birbirine. Ama şişimizin uçlarının ikisi de aynı yön. Şöyle ekleyeceğimiz için
Bir parçayı şöyle örmeden şişime geçiriyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde. Şimdi 2 tane yüz olan yer üst üste koyuyorum. Yani terslerimiz biri üstte, biri altta. Düz yönlerimiz birbirine bakacak şekilde yerleştirdim. Bu askıyı diğerine, buradakini de birbirine ekleyerek bu dizimizi bitirmiş olacağız. Bir öndeki ilmeği, bir de arkadaki ilmeği alıyorum. İkisini birden şöyle bir kere örüyorum. Şimdi buradaki 2 ilmeği çıkardım. Şişimde tek ilmek var. Yanındakini de aynı şekilde bir bu ilmeği, bir de arkadaki ilmeği alıyorum. İkisini birlikte örerek çıkartıyorum. Ve arkadaki ilmeği bunun üstünden geçiriyorum. Tekrar bir önden bir arkadaki ilmeği alıyorum. Buradan geçiriyorum. Şişimizdeki 15 ilmeği böyle karşılıklı ekleyerek birleştirmesini yapıyoruz. Bu kısmı dikebilirsiniz arkadaşlar. Yani örgünüzü bitirip daha sonra dikme de yapabilirsiniz. Son ilmeğimi de bitirdim. Pardon, şu boştaki. Ve bir kere de içinden geçiriyorum. Askımızı eklemiş olduk. Şimdi buradaki iplerimizi şöyle saklayacağız. Aynı şekilde bu parçayı da uzun olan ipimiz ve birlikte bu parçayı da birbirine ekleyeceğiz. Diğer tarafı da ekledim. İplerini de şöyle ortalara doğru yürüttüm. Şimdi şu yan tarafını dikelim.
Şu lastik kısmından başlayacağız. Kol altındaki lastiğe kadar dikimini yapacağız. İsterseniz buralara böyle bir işaret koyun kaymaması için. Hemen karşı tarafına giriyorum. Şöyle bir çıkarıp önce bir kilitliyorum. Daha sonra böyle karşılıklı gelecek şekilde ben biliyorsunuz tığla dikişi daha çok seviyorum. Ama hani bunu eğer eliniz alışkın değilse çok sıkı yapabilirsiniz. O yüzden iğneyle aynı şekilde dikebilirsiniz. Kol altında da ilk başladığımız lastikle diğer tarafın ilk sırasını şöyle tam denk getiriyoruz. Bu kısma kadar diktim. Bu arada ben diğer tarafında dikişini tamamladım. Şu ipimizi de şöyle biraz aşağılara doğru yürütelim. Şöyle çevirdim arkadaşlar ön yüzünü. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.